Keyifli bir Excel akşamına hoş geldiniz. Excel'de canlı yayın derslerimizde sıfırdan Excel eğitiminde 4. dersteyiz. Bugün Excel'de eğer sayılar, e-toplalar, bunlarla ilgili basit raporlar, grafikler ve metin işlevlerini çalışacağız. Soldan sağdan parça al gibi. Daha sonra da eğer işlevini kullanarak önceki 3 dersimizin devamı şeklinde ilerleyeceğiz. Öncelikle gelin şu 2-3 dersi bir hatırlayalım basitçe. Örnek dosya linkini paylaştım arkadaşlar. Tekrar YouTube kanalında tekrar paylaşıyorum mesaj kısmında. Buradan dosyamızda sayfa 2'de çalışalım. Bu tabloyu seçelim. Ctrl Shift tire ile kenarlıkları kaldıralım. Sonra da rakamları seçelim. Ctrl Shift ünleme basalık binlik basamaktan ayıralım. Ctrl Shift ünlemle. Türkçe Excel'lerde Ctrl M'ye basarak da bunların toplamlarını alalım. Daha sonra burada yüzde değişim diyerek iki değer arasındaki yüzdelik değişimi bulalım. İki değer arasındaki yüzdelik değişimi bulalım. Nasıl bulacağız bunun formülünü? Hadi bakalım. İki değer arasındaki yüzdelik değişimi nasıl buluyorduk? 2017-2018 değerleri olabilir. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek olabilir. Eski fiyat, yeni fiyat olabilir. Son bölü ilk çok doğru olmayabilir. O ayrı. Yeni bölü eski demek. Hatice Hanım, Hatice Şahin daha doğru olabilir. İlk değer bölü son değer olmaz arkadaşlar. Orada şaşırmayın. İlk değer bölü son değer değil de yeni değer bölü bir eski değer. Yani önde giden arka gidene bölüyoruz gibi düşünün. Eşittir 2018 bölü 2017 eksi 1 diyerek buradan E2'yi D2'ye bölüp buradan direkt buluyoruz. Bunları aşağı doğru çektikten sonra yüzdeye çevirmek için Excel'de bakın genele tıklayın. Buradaki yüzde değerini görelim. Bu şekilde yapalım. Daha sonra da şuradaki biçim boyacısından yararlanarak buraya otomatikman alalım. Şimdi burada yüzdeyi buldurduk. Dün hatırlarsanız sıralama, filtreleme gibi işlemleri yapmıştık. Şimdi gelin buradan. Bakın şimdi. Amacım C sütunundaki verileri kopyalayıp H sütununa yapıştırmak. Bakın yaptım bunu. Normal nasıl yapıyoruz? Bildiğimiz şekliyle C'yi Ctrl C ile kopyalıyoruz. H'a gelip Ctrl V ile yapıştırıyoruz ve şimdi buradaki tekrar eden değerleri teke düşürmek istiyorum. Buradaki tekrar eden değerleri teke düşürmek istiyoruz. Excel'de tekrar eden değerler teke düşmesi için yapmamız gereken veri menüsünde hemen şuradaki dün hatırlayın veri doğrulamayı kullanmıştık. 1 ile 5 arası, 5 ile 10 arası gibi rakam girmek için. Üstündeki ya da burada yanında da görüyor olabilirsiniz. Buradaki yinelenenleri kaldır özelliğini kullanırız. Bu elimizdeki listedeki tekrarları kaldırıp hepsini teke düşürür. Peki şimdi burada şöyle bir örnek yazayım. Şimdi soru şu. Excel'de şarta bağlı veri girmek için neresi kullanılır? Evet, cevap. Neresi kullanılır? Excel'de şarta bağlı veri girmek için neresi kullanılır? Veri doğrulama. Güzel. YouTube'daki moderatör arkadaşlar sorulara cevap vermeyin. Yani sorularıma cevap vermeyin. Takip edin. Sorulara yanlış cevap verilirse ya da cevap verilmezse müdahil olun. Yani sorulara ilk siz cevap vermeyin. Diğer arkadaşlarımızın sorulara cevap vermesini bekleyelim. Cevap gelmezse, yanlış cevap verilirse orada müdahale edip doğru cevabı söyleyin. Yoksa sorduğum soruya ilk cevabı siz vermeyin. O şekilde ilerleyelim. Veri doğrulama. Çok güzel. Peki. Excel'de şarta bağlı
biçimlendirme yapmak gerekirse Excel'de şarta bağlı biçimlendirme yapmak için neyi kullanırız? İlk cevap Alper Çelik'ten geldi. Tebrik ediyorum Alper Bey'i. Üniversite kanadında. Koşullu biçimlendirme. Değil mi? Güzel. Peki şimdi de Excel'de şarta bağlı saydırmayı yapalım. Bakın Excel'de şarta bağlı saydırma. Yani bir değerde kaç tane şart var ona göre bir saydırma yapacağız. Şimdi bakın öncelikle sayfa 4'e bir geçelim. Sayfa 4'te örneğin üstteki tabloda sevgili arkadaşlar kaç tane boş hücre var? Bakın Excel'de üstteki tabloda kaç tane boş hücre var? Yani bir aralıkta Excel'deki bir aralıkta boşluğu saydıracağız. Eşittir boşluk say diye bir işlemimiz var. Eşittir boşluk say diye bir işlevimiz var. Bu işlev seçtiğiniz aralıkta kaç tane boş hücre olduğunu varsayar. Bakın şöyle Enter'a bastığınız zaman demek ki burada 12 tane boş hücre varmış. Tamam mı? Boşlukları saydırmak için kullandığımız işlev boşluk say işlevi. Peki şimdi soru şu. Bu tabloda kaç tane 40.000'den büyük değer var? Bakın kaç tane sayı var değil. Kaç tane 40.000'den büyük olan değer var. Şimdi bunun için bakın şarta bağlı saydırma yapacağız. Şurada şöyle göstereyim biraz küçülterek. Bakın eşittir eğer say diyorum. Bu Excel'in en temel işlevidir eğer say. Bu aralıkta aynen böyle alışın. Bakın bu aralıkta noktalı virgül neyi say? Şimdi sadece 40.000 dersem şöyle bu gider B3-F12 aralığında yani B3-F12 ne demek? B3'ten başlayan şu F12'ye kadar ki şu mavi bölgede bulunan tüm hücreler. Buradaki tüm hücrelerde 40.000 değerini say. Enter'a basıyorum 0. Neden? Çünkü burada hiç 40.000 rakamı yok. Şunu 40.000 yaptığınız zaman bakın burada 1 diye değerini verir. Peki ben neyi saymak istiyorum şimdi? 40.000'den büyük olan değerleri. Şimdi buraya geliyoruz bakın. B3-F12 aralığında çift tırnak içinde büyüktür 40.000 çift tırnağı kapatıyoruz. Parantezde kapatıyoruz. Tamam mı? B3-F12 aralığında 40.000'den büyük olan kaç tane değer var? Enter'a bastığınız zaman bakın 9 tane değer olduğunu Excel bize verir. Bu şekilde eğer sayı kullanıyorum. Peki bunu bir daha yapalım. Eşittir eğer say tekrar. Bu aralıkta noktalı virgül çift tırnak içinde küçük eşit 15.000. Var mı? Küçük eşit 15.000. Var. Çift tırnağı kapattım. Parantezi kapattım. Enter'a bastığınız zaman bakın 3 tane olduğunu buradan görürüz. Bunu hücreye atamak istersek şöyle yapalım. Bakın veri menüsünden veri doğrulamaya geleyim. Buradan tekrar listeyi seçelim. Kaynak kısmına 15.000 noktalı virgül 25.000 noktalı virgül 35.000 tekrar noktalı virgül 45.000 son noktalı virgül 55.000. Şöyle şartları yazdım. Şimdi buraya rakamlar geldi. Peki ben burada 25.000'i seçersem 25.000'den büyükler. 35.000'i seçersem 35.000'den büyükler. Nasıl yapacağız? Formül nasıl olacak?
Bir yazın bakalım. Formül nasıl olacak? Moderatör arkadaşlar dahil yazabilirler. Eğer sayı nasıl kullanacağız? Burada. H3'te hangi rakamı seçersem o rakamda büyük olan değerleri buradan yazacağız. Nasıl yazarız? Eşittir. Eğer say diyelim, parantezi açayım. Sonra nereyi sayacağız? Şuradaki değerleri sayacağız. Noktalı virgül. Soru şu: B3-F12 aralığında H3'te seçtiğim değeri buradan yazacağız. Büyüktür H3 yazalım. Enter'a basalım. Enter, hata. Çift tırnak içinde H3 yazalım. Enter'a basalım. 0. Olmadı. Sınıfta kaldınız. Burada sevgili arkadaşlar H3 hücresinden eğer büyükleri yazmak istersek olmaz Taner Bey. Tolga Bey o da olmaz. Taner Bey o da olmaz. Gülsüm Hanım o da olmaz. Çiçek Hanım o da olmaz. Buradaki espri şu: eğer bir hücreye bunu bağlamak isterseniz büyük eşit çift tırnak. Murat Bey sınıfta kaldın, olmaz. Eğer say buradan seçiyoruz. Şöyle noktalı virgül. Evet Burhan Bey tebrikler. Çift tırnak büyüktür, eşittir. Çift tırnağı kapatın. Şöyle Shift 6'ya basın ve şuradaki hücreyi seçin. Eğer bir hücreye bağlı saydırmak istersek yöntem bu arkadaşlar. Bakın böyle bunu direkt gelip buradan 10 tane olduğunu saydırırız. Bunu şöyle kullanalım. Bunu şöyle kullanalım. Ctrl Shift noktalı virgülle günün tarihini girdim. Bakın buraya geldim. Buradan seçtim. Şöyle tarihleri getirdim. Şimdi buraya bir tarih yazacağım. 27-12-2020. Bu tarihten, şu aralıkta, bu tarihten büyük olanların kaç tane büyük olduğunu bulacağız. Eşittir eğer say. Bu aralıkta noktalı virgül neyi say? Bakın çift tırnak büyüktür, eşittir, çift tırnak, shift 6. Şu tarihi seç ve Excel'e diyoruz ki A3-A12 aralığında 27-12'den büyük olanları say. Enter'a bastığınız zaman bakın 8 tane geldiğini görürsünüz. Burada bir de hazır buna gelmişken çok değer sayı göstereyim. Sonra bunun raporlamasına geçelim hızlıca. Bu da örneğin 2-1 2021 olsun şöyle. Şimdi bu tarihle bu tarih arasında kaç tane kayıt var? 27-12 ile 2-1 arasında kaç tane kayıt var? Sevgili arkadaşlar kaç tane şart var burada? 2 tane şart var bakın. Eşittir çok eğer say. Şart 2 tane olduğu için çok eğer say. Aynen yazıyoruz. Bu aralıkta noktalı virgül çift tırnak içinde büyüktür eşittir. Çift tırnak shift 6. Bu değer tekrar noktalı virgül. Tekrar bu aralıkta bakın ikinci kez bu aralıkta çift tırnak içinde küçüktür eşittir. Tekrar çift tırnak shift 6 ve şuradaki değer. Gelelim buradan parantezi kapatalım. Çok eğer sayla beraber de bunu bakın. İki değer arasında kaç tane olduğunu buradan saydırırız. Peki döndük şimdi örneğimize. Şuradan hatta şu listede yapalım. Daha geniş olsun. Çok kafayı takmayın Merve Hanım. Burası çok eğer say biraz karışıktır. Biz eğer say ile devam edeceğiz. O tarihler girince ekstradan anlattım onu.
Şimdi bu C'deki değerleri kopyalıyorum. F'ye yapıştırıyorum. Veri menüsünden tekrar edenlerini kaldırıyorum. Tamam dedim bakın. Hepsini teke düşürdüm. Kaç tane kayıt kaldı? Bu listede kaç kayıt var? Listenin en altına nasıl gidiyorduk arkadaşlar? Bu listenin en altına nasıl gidiyordum? Kısa yol neydi bunun? Listenin en altına gitmek için kullandığımız kısa yol neydi? Fare yöntemi. Ama fare yöntemiydi. Aşağıdaki çizgiye çift tıklıyorduk değil mi? Buradaki çizgiye çift tıklıyorduk. Bakın 18.590 kayıt var. Şimdi buradaki değerlerde acaba bu C sütununda bu Genç Aslan baskıdan kaç tane var? Şimdi bakın buraya geliyoruz. Eşittir eğer say eşittir eğer say aralık kısmımız neresi? C sütunu. Komple yukarıdan C'yi seçiyoruz. Bakın buradan direkt komple yukarıdan C'yi seçiyorum. Noktalı virgül. Bu C sütununda neyi say? F2'deki değeri say. F2'de hangi değer varsa onu say. Enter'a basalım. Bunu aşağı doğru çekelim. Ve gerisi gelsin. Burada başlık mutlaka koyuyorduk. Sayı diyelim buna. Ve bunu da şöyle seçiyorum. Ctrl Shift ünlem. Tabi bu sayılarda küsurat olmaz sevgili arkadaşlar. Bunlar satış sayısı. O yüzden girişe gelin. Buradaki ondalığı azaltın. Binlikler ayrılsın. Ondalık kalsın. Toplam alalım. Ve buraya da yüzde dağılım diyelim. Bakın. Şimdi bu yüzde dağılımı nasıl bulacağım? Yüzde dağılımı nasıl bulacağım? Az önce yazdığınız gibi eşittir ilk değer bölü en alttaki toplam değer. F4'e basıp bu ekranı sabitliyorduk. Eksi 1'i burada kullanmıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat. İki değer arasındaki yüzdelik değişimi bulmak için eksi 1'i kullanırız. Onun dışında buradaki değeri sabitlemek için F4'ü kullanıyoruz. Bunu da aşağı kadar çektim ve toplamını alıyorum. Daha sonra da bunu yüzdeye çeviriyoruz şöyle. Başlığımızı biçim boyacısıyla buradan alalım. Şöyle yapalım. Bunu kurtaralım. Şöyle ayarladım. Peki tabloyu yaptık bakın. Eğer sayla geldi. Şimdi buradaki eksik nedir? Bu tabloda eksik olan şey ne? Buradaki eksik olan şey başlığımızın olmaması, bir de sıralamanın olmaması. Başlık dahil tüm tabloyu seçiyoruz. Veri menüsünden sıralaya gelerek buradan da yüzde dağılıma göre küçükten büyüğe bu tabloyu sıraladık mı daha değerli toplu bir tablomuz olur. Ve başlık dahil şu tabloyu seçtim bakın şöyle. Bunun grafiğini oluşturmak için de Alt F1'e bastığınız zaman klavyeden şöyle grafiğinizi de yan tarafa rahatlıkla oluşturursunuz. Buraya geldim. Bakın direkt buradan bunun da grafiğini şöyle oluşturmuş olduk. Tamam. Şöyle de bunu çoğaltabiliriz. Bu grafikler sıfırdan başlamalı. Buna dikkat edin. Yoksa manipülasyon açık olabilir. Şu rakamları silelim. Şuradan çizgileri silelim. Çubukların üzerine sağ butona basıp veri serisini biçimlendirden boşluk genişliğini %50'ye alalım. Şöyle. Şunu da hizalamasında 270 yaptık mı? Şöyle daha değerli toplu olur. Başlığımızı da sola koyun. Bunu da 2017-2019 ziyaret sayıları şeklinde mutlaka başlığınızı koyun.
Göz önce buraya bakar, başlığa bakar, sonra buradaki grafiği inceler. Bakın bu göz soldan sağa doğru bir hareket çizer gibi. Tamam mı? Bu şekilde bunu yaptık. Şimdi bakın eğer sayıyla bunu yaptım. Peki şimdi gelelim toplaya. Eğer toplaya yani sayfa bir yana çoğaltıyorum. Yana doğru. Buradan da şöyle E'den itibaren bunların hepsini seçtim. Sildim. Şöyle temizledim. Buraya geldim. C sütununda kopyala diyelim tekrar. F sütununa bunları yapıştırıyoruz. Normal yapıştıralım. Tekrar veriden yinelenenleri kaldır diyerek bunların tekrarını kaldırıyoruz. Şimdi amacım şu. 2016-2019 yılları 2016-2018 yılları arasında 3 yıllık süreçte bu carilere biz ne kadarlık satış yapmışız? Bunun toplamını bulacağız. Şimdi buraya geldim bakın. Eşittir diyoruz arkadaşlar. Topla. İngilizce kullanıyorsanız sum if. Eşittir topla. Aralık ve ölçüt az önce kullandığımızda aynı. Aralık ve ölçüt az önce kullandığımızda aynı. Buradan C sütununda noktalı virgül F2'deki değeri bul. Bakın buradaki değeri bul. Noktalı virgül. Nereyi topla? D sütunundaki karşılığını topla diye bunu böyle belirliyorum. Bakın. Bu az öncekiyle aynı. C sütununda F2'deki değeri bul ve D sütunundaki değeri topla. Enter'a bastığınız zaman sonuçlar gelecektir. Aşağı doğru çekip Ctrl Shift ünlem, Ctrl M ve sığmada bakın bu diyez sığmada anlamına geliyor. Sütunu genişletmem gerekiyor. O yüzden girişten, biçimden sütun genişliğini otomatik ayarla diyerek burayı genişletiyorum. Çift tıklamadığıma da dikkat edin sevgili arkadaşlar. Bilerek yapmadım. Buraya da başlığımızı yazalım. Toplam satış. Buraya da yüzde dağılım. Bakın aynı şeyi yapıyoruz. Eşittir. İlk değer bölü alttaki toplam değer. F4 ile bunu sabitledim. Enter'a bastım. Bunu aşağı kadar çektim. Buradan yüzdeye çevirdim ve toplamını aldım. Toplamını mutlaka alın. Bakan kişi şüphede kalmasın. Bunu da başlıkları şöyle belirledik ve bunu da şöyle ayarladık. Tamam mı? Toplayla da bakın buradan yaptım. Bu tabloyu toplama almadan seçtim. Alt F1'e basarak bunun da grafiğini çizdim. Ve şöyle yan tarafa bunu da koydum. Şu şekilde de şöyle bıraktım. Başlığı sol alalım. Diyelim ki 2016-2018 satış tablosu diyelim. Burada grafik başlığımız bu grafiğin ne olduğunu göstermeli. Tabi bunları da şöyle mesela tablosu ne tablosu bu? Şöyle TL diyerek bunların TL olduğunu da belirtelim. Bu şekilde kalsın. Çok önemli değil. Tamam mıyız? Toplayı böyle yapıyorum. Şimdi bir daha yapalım bunda. Şu sayfa 2'de yapalım. Şuradaki değerleri seçtim. Sildim buradan. Şu tarihimi de siliyorum. Buraya geldim. Buna da 2020 dedim. Şimdi 2020 yılındaki satışlarımız bunlar. Bakın şimdi B sütununu kopyalıyoruz. Ctrl C. Sütununu seçtim. Ctrl V ile yapıştırdım. Böyle yaparsanız genişliği otomatik ayarladığına dikkat edin. Veri menüsünden tekrar edenleri kaldırıyorum. Yinelenenleri kaldır. Tamam diyelim. Bakın 7 benzersiz değer kaldı. Firmamın karşısına geliyorum. Eşittir. Topla. Parantezi açtım. Bu isimler neredeyse önce orayı seçiyoruz. Aralık dediğimiz yer bu isimlerin olduğu çok olan yer. B sütununda noktalı virgül E2'deki değeri bul noktalı virgül ve C sütunundaki karşılıklarını topla. Excel ne yapıyor? Fernaz rüzgarı
şurada buluyor bakın. 33.221'i alıyor. 12.255'i alıyor, şunun karşısındakini topluyor. Şu Fernaz rüzgarın karşısındaki rakamların hepsini topluyor. Buraya getiriyor. Buradan da gelip aşağı doğru çektiğiniz zaman bakın diğerlerinin toplamı da gelir. Yani bunu örneğin bu eğitimi izleyen kaç kişi var şu anda üniversitede? 88 kişi var. Bakın toplu örneği, eğer sayı örneği nasıl verilebilir? Hangi bölümden kaç kişi var sorusu, eğer sayın cevabı bakın. Bu 88 kişiden kaçı hangi bölümde ya da kaçı hangi ilden gibi sayılar eğer say. Peki toplaya nasıl örnek vereceğiz? Bu 88 kişiden bölüm bazlı yaşlarının toplamı kaç? Bölüm bazlama. Toplamı değil bakın. Öbür türlü direkt toplu olur. 88 kişiden bölüm bazlı işte matematik bölümünden kaç kişi var? Bunların yaş toplamı kaç? Bu topla işlevi. Bunun toplamını alalım. Ctrl Shift ünlem yüzlük binlik basamaklarını ayırdım. Başlığını ekliyorum. Her tabloya başlık eklediğime dikkat edin. Çünkü Excel'de sağlıklı çalışabilmeniz için bu başlıkları eklemeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Yüzde dağılım diyelim buna da. Ve eşittir ilk değer bölü alttaki toplam değer. F4 ile bunu sabitliyoruz. Bunu da aşağı doğru çekip şuraya kadar getirin. Buradan da şöyle yüzdeyi yaptığınız zaman bu tabloda 3 şeyi eksik bırakırsınız sevgili arkadaşlar. 1. Başlık eksik. 2. Sıralama eksik. 3. Yüzde dağılım. Yüzde dağılım acaba toplamı %100 mü? Bu soruda bir kuşku bırakırsınız. Kişi şuradan şunları kafasından toplamaya başlar. 26, 35, 55, 61, 71, 78, 90, 98 küsuratlar var. İşte 100. Buraya gelip bunun toplamını mutlaka alıyoruz. Şöyle özellikle aldırıyorum bunu. Toplamın %100 olduğunu kendinizde test edin diye. Daha sonra da bunu şöyle seçip veriden sırala diyeceğiz. Toplama göre büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralayalım. Daha sonra da bu tabloyu seçip çizgisinden bir aşağıya alıyorum ve başlığına da 2016 2018 satış tablosu ve TL rakamlar diye şöyle başlığını koyuyorum. Bu başlığı da E1'den G1'e kadar seçip girişten birleştir ve ortalaya basarak ortalama yapmayacağız. Sevgili arkadaşlar, bunu böyle yapmıyoruz. Bunun kısa yolu ve daha doğrusu bunun doğru yolu, sağ butona bastıktan sonra hücre biçimlendire geliyoruz. Açılan pencerede hizalama sekmesine geçip buradan da seçim arasında ortala, yani yatayda seçim arasında ortala, İngilizcesi Center Across Selection'ı buradan seçiyoruz. Şimdi tablomuz düzgün oldu. Şuna da bir toplam yazalım. Şöyle tabloyu seçelim. Şuradan da bir alt çizgi atalım. Şöyle bakın, tablo amacına uygun bir şekilde oldu arkadaşlar. Buradan direkt bakın her tabloyu böyle düzenlememiz lazım. Eğer şurada aylar, yıllar, günler gibi tarih yoksa, tarih varsa sıralama ölçütü haklısınız. Tarih varsa önce tarihe göre sıralamalıyız. Sayfa 1'e gitti aklım. Bu direkt 2020 satış tablosu diyerek şöyle düzeltelim. Bu şekilde oldu. Tamam mıyız? Topla işlevini bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer say aralıklardaki bir değeri saydırırken, bakın eğer say bir aralıktaki bir değeri saydırırken topla bir aralıktaki bir değeri toplatır. Şimdi örnek vereyim, bakın eğer say örneği bu eğitimi üniversite kanalında izleyen 88 öğrencinin kaçının kadın, kaçının erkek olduğunu sayar. Bakın bu sadece sayar. Kaç tane kadın var, kaç tane erkek var.
Matematik bölümünde kaç tane kişi var? Örnek veriyorum. Finans bölümünde, muhasebe bölümünde kaç kişi var? Bunları sadece sayar. E-topla şarta bağlı bir toplam alır. Yani bu 88 kişi de örneğin cinsiyeti kadın olanların yaşları toplamı kaç? Bakın şart var. Cinsiyetinin erkek olması lazım, kadın olması lazım. Sadece onların toplanması lazım gibi. Tamam mı? Bu şekilde eğer say ve toplayı kullanıyoruz. Peki gelelim şimdi bir de metinsel işlevlerimiz var. Bu soldan sağdan işlevlerinden farklı olarak bu bizim çalıştığımız matematiksel işlevlerden farklı olarak metinsel işlevler var. Onların üzerinde çalışalım. Sayfa 2'yi şöyle yana doğru çoğaltayım tekrar. Ve şuradaki bunları da siliyorum. Şöyle. Şimdi burada isimler var sevgili arkadaşlar. Burada isimlerimiz var. Bu isimler, bu isimlerin çoğu diyelim. Benim üniversitedeki ev arkadaşlarım ve üniversitede beraber çalıştığımız, beraber okuduğumuz arkadaşlar. Yani bakın ev arkadaşları üniversiteyi bitirdikten sonra bile hala gördüğünüz gibi devam ediyor. Şimdi buradaki isimleri örneğin şöyle D1 hücresine büyük harf olarak nasıl yazarız? Tabii büyük harfi soruyorsak arkadan ne gelir? Küçük harf nasıl olur? Ya da ilk harfleri bunların nasıl olur? Ya da sadece isimleri nasıl olur? Gibi. Şimdi metinsel işlevlerde sevgili arkadaşlar Excel'de formüller var bakın. Eşittir topla, eşittir topla, eşittir eğer say, eşittir ortalama gibi her konuda farklı formüller var. Hazır formüller var. Matematikteki fonksiyona benzetebilirsiniz bunları. Matematik ya da aslında dikkat ederseniz Excel'in formülleri bizim ATM'lere işte para atıp örneğin bir düğmeye basıp oradan kolayı aldığımız gibi standart bir iş yapar. Yani parayı atarsanız düğmeye basarsınız o bastığınız şeyi size verir. Buradaki formüller de aynı. Formülün adını yazarsınız, gerekli parametrelerini verirsiniz ve o size bir sonuç verir. Fonksiyon örneği de aynıdır. Fonksiyonda bir değerleri verirsiniz, o fonksiyon bir işlem yapar ve size bir sonuç verir. Bu da aynı. Ben şimdi buradaki ifadeleri büyük harf yazmak için eşittir büyük harf diyorum. Bu normalde şurada seçtiğimiz ismi direkt bakın buradan büyük harfe çevirir. Direkt büyük harf işlevi İngilizcesi bunun upper diye yazılıyor. Upper işlevi büyük harfe çevirir. Eğer hepsini küçük harfe çevirmeniz gerekirse küçük harf diyoruz. Lower İngilizcesi. Buradaki değeri hepsini bakın küçük harfe çevirir. Büyük harf upper İngilizcesi, küçük harfe çevirme küçük harf eşittir küçük harf İngilizcesi eşittir lower. Bunlar nispeten bilinir ama ilk harflerini büyük yapma eşittir yazım nokta düzeni. Bu da proper İngilizcesi olarak proper işlevi. Örneğin D2'deki bakın büyük harf olanı seçeyim. Parantezi kapatıyorum. Enter'a bastığımda bunu da ilk harflerini büyük olarak görünür. Buradan büyük harf, küçük harf ve değerlerini yaptık. Peki. Eşittir diyelim soldan bu da left işlevi. Eşittir soldan A5 hücresinden noktalı virgül örneğin 4 karakter al. Şimdi bu arkadaşlar left, İngilizce left, Türkçe soldan gider A5'ten 4 karakter alır. Ne olduğuna bakmaz Excel. Gider 4 karakteri alır ve bunu bakın aşağı doğru çektiğiniz zaman anlamlı anlamsız olmasına da bakmaz. Gider sadece buradan 4 karakteri alır. Peki. Eşittir sağdan diyelim. Buradan geliyoruz. Tolga Talay'ı örneğin gene seçtim. Bakın bu da gider sağdan örnek vereyim. 3 karakter alalım. Şöyle. Gider sağdan 3 karakteri direkt buradan çeker ve bunu da aşağı doğru
direkt alırız. Murat Bey ya da Mustafa Bey şu örnek dosyanın linkini bir YouTube'da mesajla paylaşabilir misiniz tekrar? İndirme linkini. Tamam mıyız? Şimdi gelin. Şimdi sizde olmayan bir dosyayı ben buradan açayım. Şurada işlevler diye bir dosyam var. İşlevler diye bir dosyamız var. Şimdi buradan örneğin sayfa 1'e döndüm. Bakın burada banka hesap numaraları olabilir. Bir stok numaraları olabilir. Bunlar da 5001 ifadesini aldıralım bakın sevgili arkadaşlar. 5001'i aldırmak için eşittir soldan diyoruz. A2'den noktalı virgül kaç karakter alacağız? 4 karakter değil mi? Bak 5001, 1, 2, 3, 4. 1, 4. karakter. Enter'a bastığınızda direkt buradan 5001 geldi. Peki 01'i aldıralım. Eşittir sağdan left. Buradan 2 karakter diyelim. Enter'a bastık. Bakın 01 geldi. Peki ortadaki 2 karakteri alalım. 2 tire arasını 003 ile başlayan eşittir parça al işlemini kullanıyoruz bakın. Parça al. A2'de noktalı virgül kaçıncı karakterden alacağız? Bu da arkadaşlar İngilizcesi bunun MI'de parça al. 5001 1 2 3 4 tire 5. harf 0 6. harf. 6. harften başla. Kaç karakter al? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın 2 10. karakter. 10 karakter al. Enter'a bastığınız zaman da aradaki bir değeri rahatlıkla buradan aldırabiliriz. Tamam mıyız? Soldan sağdan parçal işlevleriyle de bu şekilde çalışıyoruz. Şurada son olarak metin işlevlerinde şunu sorayım ve bunu göstereyim. Sayfa 4'teki bu listede isimlerde gördüğünüz sorun nedir? Sayfa 4'teki bu listede isimlerde gördüğünüz sorun nedir? Hücrelerdeki isimlerde ne sorun var? Sıralamanın bir önemi yok arkadaşlar. Alfabetik olmasının da bir önemi yok. Yok, onlar değil. Soy isimlerin küçük olması önemli değil. Tekrarlamalar olabilir, o da önemli değil. Başlık da değil. Başlık da değil. Barış Sarı Çobanoğlu, tebrikler. Evet, üniversite öğrencisi arkadaşlarımız, YouTube'daki arkadaşlar sizi geçtiler. YouTube'dakiler hemen yakaladılar. Boşluk var değil mi burada? Boşluklar var, boşluklar. Dikkat edin. Bir kere her hücrenin başında bir boşluk var. Şurada. Bu her hücrenin başında standart geldiyse ki gelmiş, programsal bir hatadır. Yani veriyi çektiğiniz yerden gelen bir hatadır. Ama şuradaki hata, mesela bakın Erol Kutucu'da 2 boşluk var. Aynı şekilde Dilek Gürcü'de 2 boşluk var. Aynı şekilde bakın Mustafa Emre'de 2 boşluk var. Excel'in en çok işe yarayan, bizi kurtaran işlevlerinden birisi. Bir hücrenin başında, sonunda veya ortasında fazla olan boşlukları silmek için bir hücrenin başında, sonunda veya ortasındaki fazla olan boşlukları silmek için Türkçelerde eşittir kırp işlevi, Türkçe kullanımlarda eşittir kırp işlevi, İngilizce kullanan arkadaşlar için de eşittir trim işlevi kullanılır. Tamam, bunu böyle not alın lütfen. Hayat kurtarır bu işlev. Excel'deki en büyük tehlike boşluklardır. Boş hücreler, boş satırlar, boş sütunlar, hücre içindeki boşluklar.
formüllerde hatalar olmasına neden olur. Şimdi burayı nasıl kullanacağız? Eşittir diyorum bakın. 40 diyorum. Buradan metin yani A1. A1'deki değeri 40. A1'deki hücrenin sağında solundaki direkt bakın boşlukları 40. Enter'a bastık. Bunu da aşağı kadar çektim. Bakın değerler geldi. Sonra sağ buton kopyala. Tekrar buraya geliyorum. Sağ buton 1, 2, 3 ile değer yapıştırla. Bunları yapıştırıp artık burayı temizleyebilirim. Şöyle düzeltebilirim. Tamam mı? Kırp işlevini, trim işlevini böyle boşlukları silmek için de ayrıca kullanıyoruz. Çift boşluk olması, tek boşluk olması, başında sonunda boşluk olmasını gerek yok. Bunu buradan düzeltir. Okey. Peki. Şimdi geçelim. Hazır şunu açmışken bir de şuna dokunayım. Ondan sonra geçelim eğerlere. Burada A sütununda tarihlerle saatleri birbirinden ayırmak gerekirse. Tarihlerle saatleri birbirinden ayırmak gerekirse. Nasıl ayıracağız? Hadi bakalım. Hangi özelliği kullanırsınız? Tarihlerle saatleri birbirinden ayırmamız gerekirse. Buradaki tarihlerle saatler. Sevgili arkadaşlar, Excel'de bir hücredeki değerleri belirli bir değere göre, bir boşluğa, bir ifadeye göre bölmek istersek, sevgili arkadaşlar, bakın buradan A sütununu seçiyorum. Şimdi öncelikle burada ortak değerleri bulmamız lazım. Hepsinde ortak olan değerler ne? Bakın dikkat ederseniz hepsinde ortak olan, böldüğümüz zamanda sıkıntı çıkarmayacak şey boşluklar. Gördüğünüz gibi burada boşluklar var. A sütununu seçiyorum. Veriden metni sütunlara dönüştür diyelim. Birinci adımda ileri diyoruz. İkinci adımda boşluğu seçiyoruz. Aşağıda bakın ayrıldığına dikkat edin. İleri ve son diyerek buradan tarih ve saati birbirinden direkt ayırmayla yaparız. Bunu sevgili arkadaşlar ayırmak kolay da birleştirmek zordur. Birleştirmek zordur. Bunu şimdi burada yapmayayım. Eğitim bittikten sonra ayrıca göstereyim. Buradaki tarih ve saati ayırmak kolaydır ama bunları birleştirdiğiniz zaman yani eşittir A2 ile örnek veriyorum saati birleştirdiğiniz zaman şöyle bir kavram gelir. Bu da yanlış gelir. Doğru geliyor aslında da görünümü yanlış geliyor. Bunu ayrıca bir göstereyim. Peki, şimdi dönüyoruz tekrar indirdiğimiz eğitim dosyamıza. İndirdiğimiz eğitim dosyasına. Bunu şuradan ben kapatayım. Şöyle sıfırdan yeniden şöyle boş olarak açayım. Ve şuradan 2017'yi sildim tarihi 2018 sileyim tarihi de sildim 2020 yapalım. Buradan. Tamam. Şimdi dikkat edin bakın adım adım. Şarta bağlı veri girişi, veri doğrulama. Şarta bağlı biçimlendirme, koşullu biçimlendirme, şarta bağlı saydırma, eğer say. Peki şarta bağlı toplam alma, topla. Gelin bir de basitçe gireceğiz. Şarta bağlı hesaplama yapma. Şarta bağlı hesaplama yapma. Bu da arkadaşlar eğer işlevi en önemli işlevlerden biridir. Eğer hayatımızın her noktasında da kullandığımız bir işlevdir eğer. Sadece dikkat edeceğiniz şey şu. Formülü eşittir diyeceğiz. Eğer yazacağız, parantezi açacağız. Sonra şartın bulunduğu hücre adresi ve şartımızı yazacağız. Bir noktalı virgül koyuyoruz. Sonra tamam mı? Şartın bulunduğu hücre adresi ve şartı yazıyoruz. Bir noktalı virgül koyuyoruz.
Şart sağlandığında, yani şart doğru olduğunda yapılacaklar noktalı virgül. Şart doğru olmadığında, yani şart sağlanmadığında yapılacaklar. Bunları yazıyoruz. Parantezi mutlaka kapatıyoruz. Tamam. Her noktada, hayatın her noktasında kullandığımız bir şey. Bakın, sadece burada şu noktalı virgül yerine ise deyin, ise diyeceğiz. Şu noktalı virgül yerine değilse diyeceğiz. O kadar. Şimdi bakın bunu nasıl yapacağız? Çok da basittir. Mantığı da basittir. Kullanımı da basittir. Çünkü bak, delete'ye bastım. Çizgiler kaldı, gördünüz mü şuradan? O yüzden bunu işte bu tür şeyleri engellemek için şuradan silgiyi kullanıp tümünü temizliyoruz. Şimdi bakın. Burada arkadaşlar eğer'i kullanırken nasıl söylüyorsanız aynen yazın. Nasıl söylüyorsanız aynen yazın bakın. Eşittir eğer. Parantezi açtım. C2'deki değer büyük eşit 30.000 ise diyorum ki C2'deki değerin işte %5'ini al. Değilse C2'deki değerin %1'ini al deyip parantezi kapatalım. Bunu şimdi şöyle bir ekran görüntüsünde alacağım. Bu kullandığım ekran görüntüsü alma programı arkadaşlar Yandex'in disk özelliği. Şu Google Drive. Şu. Yandex Disk diye bir özellik var. Google Drive benzeri bir özellik. Bunu yüklerseniz ekran kırpma özelliği de geliyor. İstediğiniz ekranı kırpabiliyorsunuz. Burada şu noktalı virgülü ve şu noktalı virgülü doğru söylerseniz gerisi aynen gelir. Bu ilk noktalı virgülü ise diye okuyacağız. İkinci noktalı virgülü de sevgili arkadaşlarım değilse diye okuyacağız. Şöyle. Aynen söylüyorum, aynen de yazıyoruz. Bakın eğer eşittir, eğer C2'deki değer büyük eşit 30.000 ise C2'nin %5'ini al, değilse C2'nin %1'ini al. Yani bir karaoke okur gibi direkt aynen nasıl söylüyorsanız aynen yazıyorsunuz. Sadece ise ve değilse yerine noktalı virgül kullanıyoruz. Şimdi bakın, bugün derste niye geldiniz? Bakın bu bir eğer kullanımı arkadaşlar. Bugün derse niye geldiniz? Bir eğer kullanımı. Eğer ders var ise derse katıl, değilse derse katılma. Bakın ise değilse hayatın her noktasında ise değilseyi kullanıyoruz. Bir tane daha yapalım. Şöyle. Mesela şunu yapalım. Satışımız küçük 25.000 ise örneğin satışa artı 500 ekleyelim. Değilse, şimdi buradaki değilse ne olur? 25.000'den büyükse. 25.000'den büyükse. O zaman da ne yapsın? Artı 1000 eklesin. Bakın şu şekliyle. Eğer satış 25.000'den küçükse 500 eklesin. Eğer satış 1000 değilse, yani 25.000'den büyükse 1000 eklesin. Buraya geliyorum tekrar. Eğer, bakın şöyle, ilk değer C2'deki değer nasıl söylüyorsam buradan aynen yazıyorum. Eğer C2'deki değer küçük eşit 25.000 ise C2'deki değerin 500 ekle, değilse C2'deki değere 1000 ekle, parantezde kapatalım. Enter'a bastığınız zaman bakın direkt buradan sonucu bize Excel verir. Tamam mıyız? Tek şarta bağlı eğerleri bu şekilde kullanıyoruz. Çok yaygın bir kullanımı vardır eğerlerin. Son bir örnekte bitirelim. Örneğin firması, şu firma değeri Anadolu olanların satış rakamlarını şuraya yan tarafa getirelim. Eşittir eğer
B2'deki değer B2'deki değer eşit çift tırnak içinde Anadolu'm ise B2'deki değer çift tırnak içinde Anadolu'm ise ne yapsın? C2'deki değeri getirsin. Değilse boş getirsin. Bu şekilde bakın parantezi kapatıyorum. Enter'a bastığınızda da eğerleri de böyle kullanırız. Bakın sadece Anadolu'mun karşısındaki değerler geldi. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu şekilde eğerleri, eğer sayıları, toplaları ya da işte soldan sağdan gibi işlevleri de kullanmış olduk. Excel'de işlevler tabii ki çok önemli. Şuradaki fx'de yer alan işlevler bunlar. Her konuda kendine özel işlevler var. Matematiksel işlevler yani şuradaki formüller başlığımızda aslında bunlar. Finansal formüllerimiz, mantıksal formüllerimiz, bakın metin formüllerimiz, tarih saat formülleri hepsi burada var. Çok geniş bir konudur. Başlı başına bunların her biri birer ikişer saatlik konular halinde anlatılabilir ama bu yaptıklarımız, bu çalıştıklarımız en çok kullanılan ve en iyi bilmeniz gereken formüllerin başında gelir. Excel'in formüllerini, formülsel özelliklerini bu şekilde arkadaşlar kullanabiliyoruz. Okey. Bu akşamlık bitirelim. Yarın akşam düşey aralarla devam edeceğiz. Excel'in en önemli işlevi düşey aralar. Cumartesi akşamımız. Pazar akşamımızda da pivot tablolar ve grafiklerle üzerinde çalışacağız. Bu akşamlık bitirelim arkadaşlar. Yarın akşam 9'da tekrar kaldığımız yerden görüşmek üzere ilerleyeceğiz. YouTube yayını açık kalacak. 1-2 dakikada, 1-5 dakikada. Şuradan yapacağım. Hatta şöyle yapayım. İsteyen üniversite öğrencisi arkadaşlarımız ayrılabilir. Şu tarih saatle ilgili kısmı buradan bir göstereyim. Nasıl yapacağımızı. Şuradan tarih ve saati ayırmıştık. Bunları birleştirmeyi nasıl yapacağız? Burada eşittir diyoruz. Bakın normal tarihle Shift 6 deyip saati birleştirirseniz böyle bir şeyle karşılaşırsınız arkadaşlar. Eşittir diyelim bakın. Metne çevir. İngilizcesi bunun text. A2'deki değer ile gün nokta ay nokta yıl şeklinde yapalım. Ve Shift 6'ya basarak tekrar metne çevireceğiz. Sonra neyi yapacağım? B2'deki değeri şöyle bir dakika ekranı Veysel hocam ekranı açtım tekrar. Arkadaşlar takibi yapmak isteyen arkadaşlar yapsın. Şöyle B2 tekrar çift tırnak içinde saat nokta dakika şeklinde şöyle bir birleştirme yapmanız lazım ki gelsin. Tabii şuna bir de ne ekleyelim? Çift tırnak boşluk çift tırnak Shift 6 ile beraber şöyle bir şey koymamız lazım. Tamam mı? Eğer bir tarih ve saati birleştirmeniz gerekirse sevgili arkadaşlar metne çevir özelliğini mutlaka kullanmanız gerekir. Yoksa hatayla karşılaşırız. Buradan ilerleriz. Okey. Sorunuz varsa cevaplayayım yoksa bitirelim. Bu akşamlık bitirelim. Yarın akşam düşey aralar VLOOKUP işleviyle ilerleyeceğiz. Belki de artı ek bir şeyler de yani düşey arayla beraber ek özelliklere de Excel'in ek özelliklerine de bakarız. Sorunuz varsa cevaplayayım arkadaşlar yoksa eğitimi tamamlayalım. Vidoport üzerindeki indirimi tekrar hatırlatayım. Tekrar hatırlatıyorum. Tamamlayın yani kaçırmayın bu fırsatı diye. %50 üyelik ücretlerinde %50 indirimimiz devam ediyor sevgili arkadaşlar. Buradan istediğiniz paketi %50 olarak, %50 indirimli olarak alabilirsiniz. Vidoport üyesiyseniz bu fiyatlardan daha da düşüğe üyeliğinizi yenileyebilirsiniz. Buyurun Şefik Bey.
Bu örnekleri indirmek için arkadaşlar paylaştılar. Ben de tekrar paylaşayım. Vidoport.com eğitim.xdsx adresinden indirebilirsiniz. Çalıştığımız işlevler dosyası indirmek isterseniz de vidoport.com bölü ileriexcel.rar adresinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Şefik Bey, hücrede birden fazla boşluk olduğunu anlayamıyoruz ya. O Excel'de bir eksik. Burhan Bey, aksine okul projesi yani üniversitenin bu projesi bittikten sonra 2021'de belki bu canlı yayınları biraz azaltacağız. Haftanın belirli belki bir iki günü yapmayı planlıyorum. Yani her akşam canlı yayın olmayacak diye düşünüyorum şimdilik. Belki değişir ama şu anki şey ayrı. Yani düşüncem ayrı. Daha doğrusu belki şöyle yapacağız. Haftada bir iki gün YouTube üzerinden canlı yayın yapacağız. Ama belki bir iki akşamda Vidoport üzerine, Vidoport üyelerine özel Zoom üzerinden canlı yayın yapacağız. Yani ona sadece Vidoport'un ücretli üyeleri katılabilecek. Zoom üzerinden Excel atölyeleri düzenleyeceğiz. Belirli akşamlarda, belirli bir plan çerçevesinde, tarih saat konusu belli olarak oradan ilerleyebiliriz. Osman Bey, mail atarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada Osman Kara, Denizli'deki Osman Kara mı? Osman Bey, Denizli'deki Osman Bey misiniz? Öyle sorayım. Yani 2021'de canlı yayın derslerimiz YouTube üzerinde sanıyorum haftada iki akşama düşürürüm diye düşünüyorum açıkçası. Vidoport üzerindeki eğitimlerde de Zoom üzerinden haftanın belirli akşamları ya da belirli bir akşam belirli konular, belirli eğitmenler üzerinden ilerleyeceğiz. Öyle düşünüyoruz. Osman Bey, o zaman selamlar, sevgiler. İletişimden bir mail atın Osman Bey bize lütfen, iletişim kısmından. Oradan yeni mail adresinizi de yazarsanız oradan direkt şuradan iletişimden mail atın. Üyeliğinizi, mail adresinizi oradan değiştiririz, yenilersiniz. Okey. Facebook'taki eğitim paylaşım grubumuzu üye olmanızı öneririm. Onu kullanıyoruz. Gayet de etkin kullanmaya başladık. Üye sayımız da arttı bayağı. Ve eee, şuradan göstereyim. Şu grubumuz linki. Bu da grubumuz Excel eğitim paylaşım diye aratırsanız. Burada sorular paylaşılıyor. Arkadaşlarımız cevaplıyor. Sorularınızı burada sorun arkadaşlar. Direkt bana soru göndermektense soruları buradan da sorabilirsiniz. Şuradaki dosyalar kısmından da çalışılan dosyaların örneklerini görme şansımız var. Buradan da bundan yararlanabilirsiniz. YouTube kanalına abone değilseniz lütfen YouTube kanalına abone olun. YouTube'daki hedefimiz öncelikle bir 50 bin aboneye ulaşmak. Sonra 100 bin aboneye ulaşma hedefindeyiz. 2021'in ilk 6 ayında 4000'e yaklaşıyor üye sayımız. Evet. Grubumuz hızlı büyüdü. Yani oradaki moderatör arkadaşlarımız da sağ olsunlar iyi. Şefik Bey, yani basit işler herkes yapar diyeceğim ama bazen basit işlerde bile çok zorlanıyoruz. O da zorlaşsın tabii. Sıkıntı yok. Zor olsun. Peki sorunuz varsa arkadaşlar cevaplayayım. Cevaplamaya çalışayım sorularla, Excel'le ya da Office'le ilgili. Yoksa yarın akşam düşey araya gireceğiz. Düşey ara üzerinden çalışacağız. Daha sonra da bir belki uygulamayla beraber bu uygulama sorularını tekrarlarda tüm konuyu tekrarlayarak konumuzu bir tekrarlamış da oluruz. Hasan Turan Bey, ben ve moderatör arkadaşlar, gruptaki moderatör arkadaşların genel prensibi ödevlere, sınav sorularına cevap vermemek. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Serkan Batar, bu en kolay ve çok basit bir şekilde Word'ün adres mektup birleştirme özelliğiyle yapılır. Çok rahat yaparsınız onu. Çok da basit bir yoldur.
Word'de adres mektup birleştirme özelliği diye Vidoport üzerinde de var onun eğitimi. Direkt Google'da da aratabilirsiniz. Çok basit yaparsınız. Tek tek sakın uğraşmayın. Çok yani 10 dakikada biter o iş öyle söyleyeyim. Tek tek uğraşmayın. Gelir gelir. Serkan Batar gelir. Hepsi gelir. Hakan Zeybel Bey. Evet, yani o ilginç bir detay. İyi yakalamışsınız. Bilgimizin sadakasını aslında YouTube'da veriyoruz ama inşallah oluyordur. Ne diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bitirelim sevgili arkadaşlar. Biraz Excel ve PowerPoint çalışacağım. Onunla ilgili bir eğitim hazırlığı var. Onlarla çalışma 2021'in ilk 3 ayında yayına alınacak setler var. Bunların bir tanesi Excel ve PowerPoint kullanımı, ortak kullanım. Yani iyi bir sunum hazırlamak için Excel'i iyi bilmek gerekir. Onunla ilgili bir çalışmalar yapacağız. Eda Hanım yapıyoruz Word ile ilgili yayınlar. Word ve PowerPoint ile ilgili yayınlar yapacağım daha sonra. Recep Bey, Vidoport üzerinden alınan kitaplar imzalı geliniyor. Yani şu Vidoport üzerinden şuradan kitap satın alması yaptığınız zaman veya şu detaylı bilgiden gelip şuradaki en popüler paketi satın aldığınız zaman gelen kitaplarda kitaplar imzalı geliyor. Adınıza imzalı geliyor. Cemil Bey, Word'ü burada yükleyemezsiniz. Onu başka sitelerde arayabilirsiniz. Fahri Altı kardeş, teşekkür ederim. Yani bana destek olmak için YouTube'da herhangi bir katıl butonu gibi de şeyim yok. Benim düşüncem de yok ama Vidoport üyeliği alabilirsiniz. Hem bize hem size destek olmuş olur. Bir lokantadan bir şey vardı ya hani durursan sen tok ben tok, durmazsan sen aç ben aç gibi. Bu işler biraz öyle. Sultan Hanım normal yani vermemesi. Sultan Hanım normal. O yaptığınız şeyleri görünce gayet normal. PowerPoint eğitimleri Vidoport üzerinde var Şefik Bey. Bunu zaten burada görüyorsunuz. Şurada ücretsiz bir set bu. Zaten sizin Vidoport üyeliğinize var ama buradan izleyebilirsiniz ama PowerPoint dersleri yaparız ya. Çünkü şöyle yani devam eden eğitim kurumların PowerPoint eğitimleri var. Çok keyifli PowerPoint anlatmak. Gayet de güzel. Teşekkür ederim Fahri Bey. Sağ olun. Cemil Bey, YouTube'da hedef 100 bin aboneye ulaşmak. 2020 için 50 bin 45 bin abone hedefi vardı. O 45 bini yakaladım. 50 bin aboneyi zorlar mıyız diye düşünmüştüm. Ama sanırım olmayacak. Ama 2021'in ilk 6 ayında, 6. ayında diyelim 100 bin abone hedefi var. Vidoport üzerinde de kaç üyemiz var? Şuradan bakalım. 35 bini geçkin bakın üyemiz var. 78 tane eğitim seti var. 2864 tane de ders var sevgili arkadaşlar. Kaç tane eğitmenimiz var? Eğitim veren. 4, 8, 9 tane de eğitmenimiz var. Böyle bir yapıdayız. Kaç videomuz olmuş? 2864 tane videomuz olmuş. Demek ki yeni setlere eklersek 2900-3000 videoya yaklaşacak gibi görünüyoruz. İleri iyi düzeyde ofis programlarını bilmek tabii ki iş bulmadaki en önemli etkenlerden birisi arkadaşlar. Mert Bey teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun Serkan Bey teşekkür ederim. Evet Mustafa Bey, YouTube'a en iyi Excel hocası yazınca ben çıkıyorum. Yani çıkıyordum, hala çıkıyor muyum bilmiyorum da. Deneyelim. Şöyle en iyi Excel hocası yazalım. Her yer reklam. Görsellere bakalım. Yok şimdi çıkmıyormuşum. Önceden çıkıyordum. Bakın şimdi gelmiyor. Gel pardon şurada çıkıyormuş. Yani işi bilmek ayrı, işi satmak ayrı.
Volkan Bey, teşekkür ederim Erkan Hoca'yla yönlendirdiğiniz için. Mail adresimi yazayım. Mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Şuradan iletişime geçebiliriz. Ömer Bey, teşekkür ederim. Lotus'tan beri ben de kullanıyorum. Yani meslekte 27. yıl. O yüzden. Cemil Bey, evliyim de yani evliliğimin ya da şeyin, ama soruyorsanız evliyim yani. Evet, arayabilirsiniz. Volkan Bey, arayabilirsiniz o zaman. Numaramı verdiyse arayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Okey, bitirelim. Hadi bitirelim. Saat 10.30'a geldi. Yaklaştı. Yarın akşam 9'da tekrar görüşüyoruz arkadaşlar. Volkan Bey, telefonunuzu bekliyorum. Tekrar edeyim. Bu eğitim videosunu izleyen arkadaşlar, eğer kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Videoport üzerinde gördüğünüz %50 eğitim fırsatından yararlanmanızı öneririm. Tüm eğitimlere 1 yıl boyunca ya da 3 ay boyunca seçtiğiniz pakete göre erişebilirsiniz. Örnek dosyaları indirebilirsiniz. Ve sadece Excel değil, işte PowerPoint, Access, Outlook, örneğin Prezi, İngilizce Excel kullanımı, Excel işlevlerin kullanımı gibi tüm konulara buradan rahatlıkla erişebilirsiniz. LibreOffice ücretsiz bir ofis programı. LibreOffice ücretsiz bir ofis programı. Bizde onun eğitimi var. Şu en son eklenen eğitimlerde LibreOffice. Bir gün LibreOffice çalışalım. Çok şaşırırsınız ama şu gördüğünüz benzeyen, ilk hallerine benzeyen bir program LibreOffice. Burada da normal yaptığımız işlerin hepsini aslında direkt yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Mesela işte diyelim ki eşittir düşey ara. Burada enter'a basarak yapıyor yalnız bunu. İşte Hasan Berber'i ara. Şurada ara. Noktalı virgül. Kaçıncı sütunu getir, ikinci sütunu getir, sıfır getir gibi böyle enter'a bastığınızda bakın normal gene düşüyor. Yani benzer Excel'de çalıştığımız her şeyi buradan direkt rahatlıkla çalışabiliyoruz. Okey. Bu da ayrı bir program. Bir gün işleriz, bir gün çalışırız. Prezi ücretli bir destek Sultan Hanım. Prezi ayrı bir şey ama PowerPoint herkes daha kolay şey. PowerPoint'te öncelikle geliştirin. Daha sonra Prezi'ye geçersiniz. LibreOffice'i indirmeye gerek yok. Cemil Bey, aşı olmayı planlıyor musunuz? Ya bunun Excel'le alakası yok. O şahsi bir soru yani. Abiniz doktorsa sıkıntı yok. Üniversitede bir ara ders verdim. Denizdeyken, denizde yaşıyor iken bir ara vermiştim. Şefik Bey, Sultan Hanım'ın en son yaptığı şeyi paylaştı mı bilmiyorum ama bana gönderdi. En son yaptığı slaytı PowerPoint bile kendinden geçti sanırım yani o şeyden sonra, o ayarlardan sonra. Bitirsin, tamamlasın. Grupta paylaşır, görürüz. O şekilde bakarız. Peki bitiriyoruz sevgili arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Sevgiyle, saygıyla kalın. Yarın akşam 9'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.